Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce güzel bir crop yapıyoruz. Keyifli seyirler diliyorum. Sihirli halka ile yukarıdan başlayan crop'umun yapımına başlıyorum. 4 zincir çekerek tığıma doluyorum ve aynı yuvaya üçlü trabzan yapacağım. 3 tane. Araya 2 zincir çekiyorum. Birazcık halkamı minikleştirdim. Tekrar aynı yuvaya 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Sona geldiğimde bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 doladım. Bir tane tek çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Yani 4 kere de çekilen bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Tığıma doladım ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Crop boyunca ben hep üçlü trabzanlar yaptım. İkili trabzan da yapabilirsiniz. Bu ilk yuvamıza görüyorsunuz. Üçlü trabzan yaptım. En başta 4 zincir, üçlü trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yuvaya üçlü trabzan yaptım. Araya zincir yapmadan devam ediyorum. Bu ortaya yine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar aynı yuvaya batarak 3 trabzan daha yapıyorum. Tekrar zincir çekmedim. Şuradaki ilk zincirlerimin içerisine yine aynı işlemi yapacağım. 3 trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 trabzan. Bu crop'umuz 2 sıra beyaz, 2 sıra lacivert şeklinde gidiyor. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Çok sevimli bir crop. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 kez doluyorum ve tekrar birinciyi tek çektim. İkincide 2 ilmeği çektim. Üçüncüde 2 ilmeği çektim. Dördüncüde tekrar 2 ilmeği çektim ve buraya 4 kere de çekilen bir trabzan yaptım. Burada şimdi bir zincir veya 2 zincir çekerek koparacağım. Sihirli halkamı da sıkıştırıyorum. Sihirli halkama arkada ince bir tığ ile sıkıştıracağım. İlk 2 sıramız örülmüş oldu. Şimdi lacivert ipimize geçiyoruz. Lacivert ipimdeyim. 4 zincir çekerek yukarıya çıktım. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Araya 2 zincir, tekrar aynı yuvaya tekrar üçlü trabzan. Ben aralara zincir çekmedim. Çok fazla şunların büyük büyük olmasını istemedim, buradaki yuvaların. Ama istiyorsanız
Ben öyle seviyorum diyorsanız çekebilirsiniz. Şimdi buraya 3 tane üçlü trabzan yaptım. Yine zincir çekmeden devam ediyorum. Hemen yandaki yuvadayım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Yine zincir çekmeden ortadayım. Bu ortamız hep aynı gidecek. Grubun başından sonuna kadar değişmeyen tek şey bu orta ve aralardaki üçlü trabzanlar. Onun dışında yanlarda ufak tefek oynamalar yaparak grubumuzu oluşturacağız. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Şurada ipimi de koparmadım. Acele ettim. Buralar ikili, yanlar orta ikili, aralara da üçlü trabzan yapıyoruz. Bir hanım dilendi mantığıyla giden bir örnek. Onun yarısını düşünün. Öyle gidiyor aşağıya doğru yavaş yavaş. Önce şurası bizim istediğimiz yaka genişliğine ulaşacak. Daha sonra kola doğru genişleyecek. Koltuk altını yapıp yanları da aşağıya indikten sonra dümdüz crop'umuz bitecek. Bu crop'ta istiyorsanız daha da genişleterek elbiseler, tünikler yapabilirsiniz. Şurada yeşil ile işaretlediğim bölüm bizim yaka bölümümüz ve yavaş yavaş koltuk altına doğru ilerliyoruz ve tabi ben size bütün ölçüleri vereceğim ama yine de bunların hepsini kendi vücut ölçülerinize göre uyarlarsanız en mükemmel sonucu alacaksınız. Şöyle görüyorsunuz, tam göğüs bölgesinden kol altından kol altına kadar 45 santime ulaştım. Bu benim için yeterli. Şuraya kadar, böyle yakadan itibaren dümdüz inerken şu noktadan itibaren, işaretimizden itibaren arttırarak güzel bir kol evi yaptık. Ve böylece artık bu bölümde dümdüz ineceğiz. Kol evimde istediğim noktaya geldiğimde tekrar diğer renk ipimi taktım. Buraya bağladım. 3 zincir çektim. Yukarı çıktım. Ve hemen şuradaki boşluğa üçlü trabzanlar yaparak devam edeceğim. Şurada da tekrar burada üçlü trabzanlar yaptıktan sonra buraya zincir çekmeden bir tane üçlü trabzan yaparak gelgit şeklinde tüm bedeni bitireceğim. Böylece bedenimiz aşağıya doğru dümdüz inecek. Şurada diğerinden size birazcık bahsetmek istiyorum. Crop'umun birinci parçasını ben ördüm. Buradan başladık. Başladığımız yer şurası. Ve şurada yeşillerle işaretlemiş olduğum bölüme kadar görüyorsunuz. Aynı şekilde devam ettik. Buralara geldiğimizde kaç sıraymış hemen sayayım. 2, 4, 6, 7. sıradan sonra ben eksiltmeye başlamışım. Bu ön bedenimiz, arka bedeni de aynı yapmayı planlıyorum. 7. sıradan sonra buluşalım ve eksiltmelerimizi görelim. Yakadan başlayan crop'umuzun yaka bölümü biter bitmez bir değişiklik yaparak aşağıya doğru iniyorduk. O da şuydu efendim. Şimdi şurada ikili ikili trabzanlarımız var bizim. Hanım dilendinin köşeleri gibi yapılan. 7 sıra bunu ördükten sonra 7. sırada tam ortaya sadece 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz
ve zincir çekmeden yandaki yuvaya devam ediyoruz yapmaya. Ortada yine ikili yapıyoruz. Sonra tekrar tekli yapıyoruz ve şu köşeye geldiğimizde yine ortaya sadece 3 trabzan yapacağız ve döneceğiz. Hemen bir üst sıradayım. Üçlü trabzan yaparak başladığım kenardayım. Tam köşeden ipimi bağladım. 5 zincir çekiyorum. İlk yuvaya batıyorum. Buraya üçlü trabzanlar yapıyorum ve devam ediyorum örmeye. Bir sonraki sırada buraya üçlü trabzan yapacağım. Bir sonraki sırada yine buradaki gibi 5 zincirle döneceğim. Bir sonraki sırada yine üçlü trabzan yapacağım. Böylece bizim krobumuz yakadan itibaren hafif şöyle yavaş yavaş genişleyerek kol evine doğru gidiyoruz. Koltuk altına doğru gidiyoruz daha doğrusu. Ve koltuk altında tekrar kolumuzun alt bölümüyle alakalı ufak bir genişlememiz olacak. O noktada buluşalım. Şimdi geldik yavaş yavaş arttıra kol evimizde bizim şöyle bir kıvrıma ihtiyacımız var. Burası kolumuzun alt bölümü. Yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Şurası da yan dikişimiz olacak. Henüz buraya gelmedik. Şimdi şu pembe ipimle işaretlediğim noktadayım. Burada yapmamız gereken 2-4 sıra yapmamız gereken işlemi size göstermek istiyorum. Yakadan aşağıya 18 santim indim. 4 zincirle yukarıya çıktım. Ve aynı noktaya bir zincir daha çekeyim. Burada zincirim minik olmuş biraz. Aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapıyorum. Ve aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Dönüşte şuradaki yuvamıza da gireceğiz ve tam tersi bir işlem yapacağız. Onu da şurada hemen sizi bekletmeden şöyle işlemi göstermek istiyorum. Daha önceki croplarımızda ve örgülerimizde de görmüştük. Hemen şuradan burada yine aynı şekilde örmemizi devam edeceğiz. Sadece yanlarda eksiltmeler, arttırmalar yaparak crop'umuzu oluşturuyoruz. Diyelim ki ben şuraya kadar geldim. Trabzanlarımı yapa yapa ördüm. Şimdi bu noktada şurayı da son zincir çektiğim yerde trabzan olarak kabul ediyoruz. Burada da yine buraya üçlü trabzan yapacağım. Bir zincir çekip iki kez dolayıp dört kere de çekerek uzun bir trabzan elde edeceğim ve dönerken yine 4 zincir çekeceğim. Şurayı şöyle birazcık yakından göstereyim size. Yukarıdan geldik. Kolumun yanındayım. Şu bölüm bizim kol altımız olacak. Şu küçük mesafe bizim kol altımız olacak. 4 sıra ördükten sonra şu köşede buluşalım. Marin crop'umuzun ikinci bölümünde buluşmak üzere. Hoşça kalın.